Evet sevgili dostlar, bugün ne yapacağız? Tabii ki bugün reçel yapacağız. İncirlerim burada. Şöyle gösterelim. Bunlar susak inciri. Bilmiyorum sizin orada ne derler. Şöyle saplarını görüyorsunuz mu? Susak sapı gibi şöyle uzun uzun olur. Ve bunlar susak inciri. Çok da güzel reçeli olur. Ufak ufak olurlar. Fazla büyük olmazlar. Ama reçeli muhteşem olur. Başladık. Hadi bakalım hep birlikte yapalım. Kavanozlarımı hazırladım. Şekerimi hazırladım. Limonumu hazırladım. İncirleri hazırladım kızlar. Hadi bakalım bunlar dalından toplandı. Şimdi sizin gözünüzün önünde ben tabii ki de çektim hazırladım ama hadi siz de görün ki yani hiçbir şey gizli saklı olmasın. Gözünüzün önünde yavaş yavaş yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İşimize başlıyoruz. İlk önce gördüğünüz gibi benim böyle bir şeytan kantarım var. Çingen kantarı da denir, şeytan kantarı da denir. Biz alışmışık şeytan kantarı küçüklükten beri. Şeytan kantarı diyoruz. Çekelim bakalım ne kadar. Şöyle çekiyoruz. Bakın şimdi kızlar. Bu incir 2 kilo şöyle incir. Bakın 2 kilo geliyor. Kantarda çektik. Hemen başlıyorum ben reçelimi yavaş yavaş hazırlamaya. Şöyle incirleri kabımı boşaltalım. Şöyle boşaltıyorum. Bakın kimisi patlak, kimisi çatlak, hiçbir şey ziyan etmeyeceğiz. Komple reçel yapacağız. Şimdi azıcık bir hafif yıkayalım. Tozu gitsin, değil mi? Şöyle. Önce bir üstünde tozu gitsin. İncirlerimizin. Fazla da yıkamayalım, ballarına gitmesin, değil mi? Şöyle. Bakın. Ay çok güzel. Bu iğrenç etmiş olmuş. Nasıl kopardıysak dalından o şekilde. Şöyle gösterelim bakalım. Bakın. Hop ağır geldi koluma. Şimdi şöyle kabımızın içine biraz peçete koyalım ki incirlerin biraz suyunu alsın, değil mi? Reçelin tadını bozmasın yani şu sular. Bakın hiç ben şimdi bunları doğrama zahmetine bulunmayacağım. Bu şekilde yapacağım, susak şeklinde kalsınlar. Evet, şöyle koyduk, bu kabımızı alalım. Şöyle gösterelim. Bakın incirlerimiz burada. Yakından da gösterelim. 2 kilo incirden reçelimizi yapacağız. Şimdi bu patlak. Çatalla delebilirsiniz ki şerbeti içine alsın. Aha bu yarılmış zaten altından. Bakın olmuş, açılmış. Hiç gerek yok. Ama bu yarılmamış. Hafif ona delik attık. Bu da yarılmış. Şöyle bir delik atalım o yarık olmayanlara. Bunlar şerbetini içine alması için şöyle çatalla ufak bir delik açıyoruz kızlar. Fazla değil. Çok da bastırmayın, parçalamayın. O da parçalanık olmayanları, açılmayanları. Bakın açılmış. Şimdi bunu niye açacağız? Gerek yok yani. Hemen şimdi şerbetini hazırlamaya geçiyoruz. Reçelimizi, şekerini ilave ediyoruz. 2 kilo incirimiz vardı. Burada da 2 kilo şekerimiz var ama hepsini koymayacağım. Niye koymayacağım? Çünkü incirler oldukça tatlı. Niye? Çok fazla aşırı tatlı olmasını istemiyorum. Toplamda 1,5 kilo falan döktüğüm zaman yeterli olur. Şöyle dökelim. Bu 2 kiloluk bir şeker. Şöyle biraz ben göz kararı ayarcığım. Tamam. Bakın şu kadarsını bıraktım. Yani 1,5 kilo şeker koydum. Şimdi bardak alalım şuradan. Şerbetini hazırlıyoruz. Şekerimizi döktük. 1,5 kilo şeker, 2 kilo incire. Unutmayın. Şimdi suyunu koyacağım. 4 bardak şeker koyuyorum. Ben su koyuyorum çocuklar.
2'ye 3 ve 4 bardak. Birebir şeker kadar su konmaz. Koyu olması lazım çünkü bu koyu bir şerbet olacağı için saatlerce de onu koyulsun diye beklemenize hiç gerek yok. Biraz suyunu az koyduğunuz zaman istediğiniz koyuluğa çok çabuk bir şekilde ulaşırsınız. Şimdi reçelimiz bakın kaynamaya, şerbetimiz başladı. Şerbetimizi koyu bir şerbet yapmamız lazım ki zaten incirleri suyunu aldık. Peçeteyi serdik ya altına. O suları gitti ama onları verdiğimiz zaman otomatikman yine sulanacak bu şerbet. Onun için biraz koyu yapmamız lazım. Ay çok sıcak. Şimdi limon suyunu da verelim çocuklar kaynarken. Şöyle yarım limon. Bu da nasıldır bilmiyorum. Biraz sert ama. Şöyle yarım limon vereceğim. Küçük biraz limonum. Onun için şöyle bakalım az gelirse biraz daha ilave edebiliriz. Suyu az falansa. Ay çekirdekler kaçıyor ama alırız artık ne yapalım. Toplarız. Limonlar da çok pahalı. 2 tanecik aldım marketten. 2 tanecik. Bak onda suyu yok. Gördünüz mü? Bu kadarcık su. Yeşil yeşil susuz. Biraz daha vereceğim. Çünkü susuz bu limon. Kuru. Tamam. Şöyle bakın şimdi koyu kıvam olmaya başladı. Gördünüz mü? Niye? Çabuk oldu. Çünkü suyunu az verdik. 1,5 kilo biz buna su koyarsak ne olur? Burada yarım saat onun kıvam almasını beklememiz lazım. Hiç gerek yok. Azaltıverin suyunu gitsin. Çekirdeklerini topladım. Bakın. Koyu olmasını biraz bekliyorum. Niye koyu yapıyoruz şerbetin özellikle? Dağılmaması için. Çünkü çok aşırı olgun bir meyve. Hemen şerbete, koyu şerbete girerse hemen koyu olarak içine çekmeye başlar ve dağılmaz. Hadi bakalım. Şimdi görüyorsunuz. Vereceğim incirleri içine. İncirlerin sapını çöpünü kesmedim. Şöyle susak şeklinde. Bakın yirken böyle şekilli olsun ki çok güzel olsun. Bunlar bakın altları kimisinin patlamış, kimisinin çatlamış. Çatlamayanlarında çatalla ufak ufak delikler açtım. Bir kerecik batırdım yeterli. Hadi bakalım incirlerimizi, susaklarımızı bırakalım. Ha bu biraz parçalanık kızlar. Dağılabilir. Yesem mi diye düşündüm ama yemeyeceğim. Hadi onu da atıyorum. O biraz dağılma riski var ama hadi olsun. Ayırmayayım arkadaşlarının yanından. Şimdi bakın görüyorsunuz değil mi? Çok güzel şu anda üstlerinde. Bu yavaş yavaş incirler bu suyu tekrar sıvı yapacak yani koyu kıvamı gidecek tekrar sulanacak bu şerbet birazcıkın çok da fazla değil sildik çünkü kıvam alana kadar kaynayacak tabii ki de. Şöyle biraz yavaşlatalım ki incirler şerbeti içine lokum gibi içsin yavaş yavaş. Şöyle yavaşlatalım. Şimdi biz buna birazcık yağ koyacağız. Şu köpürmesini yavaşlatsın. Ne yağsa ekmeğe sürdüğümüz yağdan koyacağız tabii. Varsa tereyağı koyun. Bende yok. Birazcık yağ koyacağım. Şöyle çay kaşığıyla aldım. Ekmeğe sürülen yağlardan diyelim. Evet yağını da koyduk. Bir çay kaşığıyla şimdi yavaş yavaş kaynamaya geçirdik ki dağılmasın incirlerimiz. Şöyle lop 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 top gibi dursun. Bakın rengi de kırmızıya döndü. Niye biliyor musunuz? İçleri olgun ya. Ya çok güzel olacak de. Fazla böyle karıştırmayın. Haldır 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 alıp elinize karıştırmayın. Çok güzel oluyor. Pembe pembe. Pembiş pembiş. İçindeki var ya incirin kırmızı yerlerinden rengini verdi. Çok güzel olacak. Oo, çok güzel oldu. Çok güzel.
Yavaş yavaş kapatma zamanı. Reçelimizin geldi. Kapatalım. Bu soğuduğu zaman daha da koyu kıvama gelecek. Şu anda sıvı gibi gözükür ama kıvamı yerinde. Şöyle size göstereyim çocuklar kıvamını. Yani sıvı gibi gelebilir ama değil. Kapattım çocuklar. Tamamdır. Reçelim oldu. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Reçelimiz oldu. İşte bu kadar. Şimdi kavanozlara koyalım. 2 tane kavanoz var. 1 kiloluk. Bir de bu. 2 tane. Şöyle 2 de kapağımız. 0 kapak kullanacağız. Aldık marketten gittik de kapak. Şimdi bunları ya yarım kiloya koysaydık daha iyi olacaktı ama taneleri bölüştüre bölüştüre koyacağız. Çok güzel oldular. Lokum lokum ya. İki şişe olmayacak kızlar. Vallahi olmayacak. Ha, çok. Şöyle şerbet dolduralım. Üf. Kapatalım sıkı sıkı. Ay! Ellerim acıdı. Tamam bu oldu. Gel bir tane daha koyalım. Şöyle bakalım. Size servis yapacağım şimdi. Şöyle bir de oturtacağız bunları. Oturun bakayım şöyle. Heh, yıkılmayın. Şöyle gösteriyorum reçelimi. İşte gördünüz mü çocuklar? Ablanız yaptım böyle okkalı reçel yapar. İşte görün. Güzel mi? Güzel. Allah versin. Daha ne versin yani? Allah versin. Daha ne versin? Şu güzelliğe bir bakın. Yakın plandan gösteriyorum. Tabağıma koydum. Soğumuştur inşallah. Oo. O kadar güzel olmuş. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz. Bu reçeli de yapmayı unutmayın çocuklar. Son defa gösterelim. Yine görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kapatıyorum çocuklar. Hadi bakalım.